Merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Erdem Ercan konumuz. Benim çok değerli ODTÜ Biyoloji Lisans bölümünden arkadaşım. Beraber 4 sene bu bölümde vakit geçirdik ve ne tartışmalar, ne sorular, ne sınavlar geçti üstlerimizden. Bir şekilde başarılı olduk ve şu an ikimiz de doktor öğrencisiyiz. Bugün daha önceki yaptığımız ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik konu bağlamındaki videonun başka bir versiyonu yapıyoruz. Bu sefer ODTÜ Biyoloji konuşacağız. Bu konuda da Erdem Ercan'dan daha iyi bir insan bulmak zordu. O yüzden onunla beraber bu güzel videoyu çekme kararı aldık. Seni tanıyabilir miyiz Erdem? Selam Cenk, teşekkür eceğim bu güzel girizgah için. Tanıyabiliriz. Ben Erdem Ercan. ODTÜ'de okudum. Biyoloji bölümünden mezunum. Cenk'le aynı bölümden mezun olduk. Liseyi Bursa'da okudum. Ee, Herkes gibi ben de bölümü seçerken çok fazla şey sorusuyla hani bütün liseyi ya ben bilim insanı olacağım, genetik okuyacağım. Hatta e, lisenin birinci gününde hoca kağıt işte dolaştırmıştı. Hangi bölümü okumak istediğinizi yazın. Ben 4 sene sonra size kağıdı göstereceğim mezun olduğunuzda bakarsınız neyi hedeflemişsiniz, nereye gitmişsiniz diye. Ben ilk gün ODTÜ genetik yazmıştım. Çünkü zaten onu isteyerek, liseye bile onu isteyerek gitmiştim. E, Ya biraz farklı oldu. ODTÜ genetik olmadı. ODTÜ biyoloji oldu. Benim için birebir yani hiç hani fark. Peki burada iki tane soru olabilir. Birincisi ilk bilime sevgin nasıl oluştu? Yani genetik istesen bile nasıl bunu karar verdin? İkincisi de bir de ODTÜ spesifik olarak neden ODTÜ olduğunu söyle bize. Çok güzel iki soru. Birincisi bence biraz daha zor bir soru. E, Ya biyoloji sonradan gelişti. Ben hep bilim insanı olmak istediğimden emindim. Galiba ilk olmak istediğim meslek anneme galiba ben paleontolog olmak istiyorum demişim. O zamanlar bu Mısır'dır, arkeolojidir vesaire. Hani arkeoloji değil, paleontolog olmak istiyorum demişim. İlginç yani. Ee, Hiçbir zaman başka bir şey düşünmedim. Yani mühendis olurum ya da doktor olurum, polis olurum. Bunların hiçbirini söylemedim. Hep bilmiyorum neden. Hani bu çizgili filmlerdeki önlüklü deli bilim insanı şey de olabilir. Hep bir laboratuvarda bir araştırma yapmak istediğimden hep emin oldum. Bu tabii böyle ilerledi. Ortaokuldayken vesaire belki de bölümün popülerliğine maruz kaldım. Moleküler biyoloji ve genetik ama sonuç olarak biyoloji derslerini böyle sevmeme vesaire sebep olan, vesile olan benim lise öğretmenlerim. Çok net hatırlıyorum yani 10. sınıfta glikoliz işlerken bu glikolizle başladı diyebilirim. Öğrenerek bütün bu aşamalarını ardından da bütün bu enzimlerin ve bu proseslerin hepsinin bütün canlılarda ortak olduğunu öğrenmek vesaire benim için o zaman Seçkin hocamız vardı. Mesela onun bunu bize çok iyi bir şekilde öğretmesi, bastırması ve bunları çok sağlam bir şekilde işte bu da evrimin bir şeyidir yani özelliğidir. Glikoliz çok basit bir olay olduğu için herkes de ortak olması. Ben o zamana kadar mesela biyoloji dersini çok sevmiyordum. 9. sınıfta bu sınıflandırmalar, eklem bacaklılar vesaire, kabuklular hiç sevmiyordum. Yani çok şeye geliyordu. Basit şekerler, maltoz, sükroz çok ezber geliyordu ama bu ilerleyen biyoloji dersleriyle çok sevdiğimi fark ettim. Herkes ezber ders diye böyle şikayet ediyordu. Biz bunu nasıl öğreneceğiz ama aslında bir ezber olmadığı, bütün bunların bir mantık silsilesine sahip olduğunu ve hepsinin bir neden sonuç olduğu, belli temellere sahip olunca aslında her şeyin cevabına sahip olabileceğini fark ettiğimde ben artık zaten e, az çok karar vermiştim. Bir de bir yerden sonra hani tabii herkes yaşıyor bunu. Ya oğlum manyak mısın? Aç kalacaksın, işsiz kalacaksın, yapamazsın. Türkiye'de ya hoş güzel ama Türkiye'de mümkün değil gibi böyle çok fazla şey aldıktan sonra biraz şevkim kırılmıştı ama tam şevkimin kırıldığı zaman senede Aziz Sancar Nobel Bilim Ödülü aldı. Hani orada ben bir tekrar şevklendim ki bir saniye ya hani bu bir nasıl desem yani
Bu bir sürü şey mümkün. Yani Ve bu siz galiba aynı köydendiniz. Yani belki ya bulaşıcı evet, olabilir. o da ayrı bir yani aynı köyden, o da Mardin Savurlu. Hani biz de Mardin Savurluyuz. Dolayısıyla hatta ben ona bölümü tercih ettiğimde mail atmıştım. İngilizce mail atmıştım. Hani daha önce dinlemiştim. Türkçesi biraz kırıktı. Hani İngilizce böyle, tabii lise İngilizcesi, hani ne kadar şu an dönüp baktığımda biraz şey, kırık, ama bayağı güzel böyle yazmışım. Ya böyle böyle ben yazdım. Siz de bana böyle motivasyon verdiniz. Çok teşekkür ederim şey diye. İlginç olanı cevap vermiş olması ve Türkçe cevap vermiş olması. Ben onu, hani onun mail adresinde benim, hani mail kutusuna benim mailim dursun diye yollamıştım. Yani cevap bekleyerek O mail yazdığım. hala duruyor mu sende? Ben de mail tabii ki hala duruyor. Ben Arada onu açıp bana atsana. Ben bu videoya resim olarak koyarım. İlginç tamam, olabilir. ben bunu sana form Güzel bir hatıra olur. 2015 yılı, 2016 yılı mı ne, yani bu eski bir şey. Bana işte bir kendince de öneri vermişti. Çok iyi bir okula gidiyorsun. Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesi. Kimya ile ilgili dersler almayı da unutma tabii. Kendisi biyokimyacı olduğu için başka ne diyecekti? Kimya çok önemli. Kimya dersleri al gibi öğütlerde de bulunmuştu. Ya öyle bir hani perçinlendi yani. Demek ki biyoloji okuyarak ya da yaparak çok büyük şeyler de yapmak mümkün. Nobel almak istediğimi, hedeflediğim için değil. Nasıl desem, ilham diyelim. Yani Ee, ilham. Karolinska'da çalışıyorum ya, belki bir şeyler verirsen alttan ayarlarız. Teşekkür. Adımı araya sıkıştırırsan hani Ha, Nobel'i arasında ben bir tartışsınlar, bu Erdem ne yapmış diye. ha. Belki o Yok, sende ilginç merak ettiğim şey şu. O yüzden birinci soruyu yöneltmek istedim. İşte seni tanıdığım için senin birçok fazla hobin var ve bu hobi diyebileceğimiz konulara normal herhangi bir kişinin hobi duymasından daha büyük ölçekte bir bilgi donanıma sahipsin. Bu da senin genelde meraklı bir insan olduğunu gösteriyor. Yani sen olur. biliyorum mesela Tay'den gayet alakan ve ilişkin var. Ve bu normal bir insanın hobi olarak ilgilenmesinden çok çok daha öte. Yani kısaca senin bu bahsettiğin olaylar aslında bir sirküle oluşturduğu gibi hissediyorum. Yani orada sen iyi bir tarih hocasına denk gelseydin veya bambaşka resim hocasına denk gelseydin Tarih kesin hocalarımız öyle bir çok şey olabilirdi iyi. yani. Yani evet, bence merak, yani burada bu merakı bir yere odaklamak gerekiyor. Çünkü böyle, nasıl desem, ortalıkta dolaşan merakın çok bir yararı yok. Onu bir yere şey yapınca, odaklayınca oradan ilginç şeyler çıkabilir. Çünkü mesela ben tarihe ilgim var. Bu doğru. Bir sürü şey ilgim var. Ama bunları ben hobi olarak, yani hobi olarak gördüğüm için ya da o derecelendirdiğim için mesela gidip tarihte makale yazmıyorum. Okuyorum ve bu bilgi bana ilginç gelene kadar okuyorum. Aklımda bazıları duruyor, bazıları durmuyor. Aslında ben bunu bilimsel bir yöntemle, aynı biyolojide uyguladığım bilimsel yöntemi de tarihi dokümanlar için uygulamaya istesem, yapmak istesem, ama artık bu bir işe dönüşür, hobi olmaz. Evet, ona da şey yapabilirim, odaklayabilirim ilgimi. Bu bir zamanlama, yani ben o zaman ona kaymış, biyoloji kalmış. Belki ya, büyük ihtimalle çok iyi fizikçi olmazdım. Matematik biraz, yani bir yerden sonra ben kaybedebiliyorum. Hani özellikle sonsuz serilerde vesaire, abstrakt düşünmenin artık böyle şeylere gittiği noktalarda çok seviyorum. Yani bana anlatılması çok hoşuma gidiyor. Biyolojide yok mu abstrak şeyler? Biyolojide var, ama biyoloji canlıyla alakalı olduğu için hayal etmesi, bir model oluşturmak kafada hep daha bana yakın geliyor. Ha, tabii ki bunlar matematiksel modeller üzerine kurulu. Sadece belki fizikçi olmak için daha fazla çalışmam gerekebilirdi. Hani biyolojiden belki oradan biraz daha fazla cepten yeme durumum olmuş olabilir. O Hı. şey, ama bu sadece, hani bu dediklerim bir merak, sadece biyoloji olmak zorunda değil. Herhangi bir bilim alanıyla, yani fizik, kimya, biyoloji, bunları birbirinden ayırmak çok zor. Sadece bir yerden sonra zaten mesela bizim aldığımız eğitimde de zaten fizik, kimya ve biyolojiyi biz her türlü alıyoruz. Yani temel olarak da olsa kimya, fizik bir ve 2 olarak, hani mekanik ve elektromanyetik olarak en azından bir bilim insanının bilmesi gerektiği kadar biliyoruz. Çünkü bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Bir laboratuvarda uyguladığımız tekniklerin, yani sen de ben de mikroskopi yapıyoruz. Mikroskopi bir fiziksel bir alet, yani tamamen optik üzerine kurulu.
bir mekanizma, yani o sen ya şu düğmeye basıyorum bu da görüntü alıyor şeklinde görüntü alamazsın. Her örneğine, her deneyine özel olarak o görüntüleme ayarlarını ve lazer kuvvetlerini neyse artık bütün bunları anlayarak değiştirmen gerekiyor. Yani fizik bilmeden ya da kimya bilmeden, en azından birazcık bilmeden biyoloji yapmak zaten imkansız. Yani birinden ayıramıyorsun. Sadece mesela sen fiziği biraz daha fazla seviyorsun. Sen biraz daha fazla katmışsın biyolojine. Ben biraz daha az katmış durumdayım. O kadar. Yani şimdi neden biyolojiyi böyle cevap vereyim? Bu tamamen bir olay silsilesinde bir tane kolun kuvvetlenmesi ve benim ilgimin ona artmasıyla alakalı. E, Biyolojiyi şöyle söyleyeyim. Biyolojiyi sevdiğiniz zaman bilirsiniz. Yani keyif almak, hani canlılıkla alakalı olan olayların hani her seferinde bir cevabın olduğunu düşünüyorsun ama her zaman o düşündüğün cevabın tersinde olan bir hep örnek oluyor. Yani ekstrem canlılar olabilir ya da bir probleme farklı şekillerde cevap bulan canlılar olabilir. Bütün bunlar çok ilginç. Bu Peki biyoloji sorusunu yapabilirim. İkinci soru biraz romantik bir soru. Hani neden ODTÜ? Çok basit bir cevabı var. 2014 yılıydı. Çok net hatırlıyorum. Aile dostlarımızı görmeye gitmiştik Ankara'ya ve ben babamdan baba bana bir ODTÜ'yü gezdir diye duymuştum. Hani ODTÜ güzel, hani gezilir, görülür diye. Kampüsüne girdim. Bir arabayla bir yere kadar gittik, yürüdük. Ben gözlerime inanamadım. Hani burası nasıl bir yer? Böyle bir yer böyle bir yer var mıymış bir? İki, böyle bir yere ben erişimim var mıymış ki bunu ben 2014'te yaşadığım vakit, ondan sonra 2016'da başladım. 2016-2020 arası ve hala devam ediyor. Hala ben böyle hani aynı duyguları paylaşıyorum okulla alakalı. senin Herkes o bahsettiğin bu zamanlarda aynı zamanda ODTÜ'nün sıralaması da çok iyiydi. Dünya sıralaması. ya tabii biz tercih ettiğimiz 85'inciye vakit girmişti ilk defa. tercih ettiğimiz vakit 85. mi neydi dünyada? Yani dolayısıyla hani benim için her türlü win-win'di, yani kazan kazan durumu. Bir, hem harika bir yer. İki, hem de dünyada çok iyi bir yerde. Tabii ondan sonra ODTÜ sıralamalarda düştü. İddialarına göre işte parametreler değişmiş de haksızlık olmuş da bilmiyoruz. Okulun sıralaması tabii dünya şeyinde bayağı kötü düştü. Bu şu an hani şeyleri tabii söz konusu değil Bu ama genel bütün Türkiye'deki üniversiteler için geçerli bir şey. şu an mesela en iyisi bile güya ilk 500'de, yani ilk 500 bir kıstas değildi eskiden, yani bilmiyorum, o çok Türkiye ile alakalı bir durum zaten. Ama neden ODTÜ sorusu gerçekten bir kampüs çok basit bir cevap gibi geliyor. Yani kampüs neden önemli olduğu konusunda benim çok yoğun duygularım var. Kampüs neden önemli? Belirli bir kültürel alanın, belirli bir bilimsel alanın oluşması için bir kritik kütleye ihtiyaç var. Yani bir yerde yoğunlaşması gerekiyor. Böyle yayvan bir şekilde yaratıcılık ya da bir bilimsel bir şey bulmak zor. Kolaborasyon gerekiyor. Benzer fikir bile demeyeceğim. Ama benzer amaçlar doğrultusunda çalışan farklı insanların bir arada olması gerekiyor. Yani herkesin her şeyi yapması mümkün değil ama birçok kişinin az az birçok şey yapması mümkün. Böyle bir kritik kütlenin oluşması için alana ihtiyaç var. Yani bir bina ile birlikte üniversite oluşmuyor. Aynı zamanda o alandayken de hür hissetmen gerekiyor. Yani rahat hissetmen gerekiyor. Ee, Nasıl desem, günlük hayatta hani mezun olduktan sonra düşündün ya, işte şu fatura ne olacak, bu para ne olacak, bu ödeme ne olacak düşünmeden bulunacağın bir ortam olması gerekiyor. Çünkü sen üniversiteyi okurken kimseye 4 sene tatil hediye etmiyor aslında. O 4 seneyi senin başka şeyler yaparak geçirmen gerekiyor. Özellikle hani şeyi geçtim, hukuk okuyan, işletme okuyan, daha böyle iş dünyasına yönelik bölümleri dışarıda tutarak söylüyorum bunu. Bilimsel bir, hani mühendislik bile bilimsel bir bölüm okuduğun vakit bu bilimi icra etmek senin sadece laboratuvarda geçirdiğin vakit ya da derste geçirdiğin vakit değil. Seninle mesela bizim bir yurt kantininde ettiğimiz
belki de çok düşük boyutta tartışmalar bile, bunlar hepsi bizim kognitif olarak ilerlememizi, daha komplike sorulara gitmemizi, tartışmamızı vesaire sağladığı için bunu toplu bir benefit olarak, toplu bir kazanç olarak görmek lazım. Yani kampüs o yüzden önemli. Kampüs sadece ya çok güzel orada takıldık, orada yattık, orada oturduk, orada içtik, orada bilmem ne yaptık değil. Bunlar hepsi tecrübeye dahil. Ama bunlar amaç değil, araç. Oradaki amaç ise oradaki öğrencilerin fikir üretebilmesi. Tabii ki de bu fikirler bir sonraki Nobel ödülü olmak zorunda değil ama senin laboratuvarda yürüttüğün bir çalışmada bir yerde sıkışmışsındır. Bunu çözmenin yolu servisten 2 saat boyunca yol yapıp eve gitmek değil. Bunu lab arkadaşınla, başka bir labda, hatta başka bir disiplindeki bir arkadaşınla otururken ya ben böyle bir sorun yaşadım, canım biraz buna sıkkın dediğin zaman onun ya şunu denedin mi, bak biz böyle yapıyoruz bu soruna karşılaştığımız zaman dediğin zaman burada bir sinerji, bir şey yaratılıyor. Yani o yüzden yaşam alanı o öğrenmenin, araştırma yapmanın birebir parçası. Zaten üniversiteler kurulurken içlerinde yurt yapılmasının amacı da o. Öğrencilerin öğrenmek ve araştırmak dışındaki işlerle minimal düzeyde ilgilenmesi. Mesela yurt ücreti çok düşük, yemekler çok ucuz. Neden çok ucuz? Yani bunlar hayrına değil. Bunlar senin, ya bunları düşünmemen için. Yemek yeme işini basit bir şekilde çözmen gerekiyor. Çünkü senin amacın kampüste yemek yemek değil. Senin amacın kampüste rahat bir şekilde, çok lüks bir şekilde uyumak değil. Uyuma, barınma ihtiyaçlarını karşılayacak temiz, kaliteli, neyse bunlar tartışılır şu an ne kadar kaliteli temiz oldu ama teoride öyle olması gereken ve sağlıklı bir şekilde beslenebileceğin alanlar. Onun dışındaki bütün alanlarsa senin e, çalışmana ya da çalışmandan sonraki stres atmana, deşarj olmana yönelik olan alanlar. Mesela spor. Değil mi? Spor çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü e, vücudunun sağlığı aynı zamanda zihninin sağlığını da beraber gidiyor. Bir yerde bütün gün çalıştıktan sonra gidip bir koşuya çıkabilmek ya da arkadaşlarına voleybol oynayabilmek ya da tenis, neyse artık ilgilendiğin şey, Aklıma bunu devrimde koşularımız geldi. evet, mesela kaç tur atıyorduk? 10 tur mu atıyorduk? Kaç tur atıyorduk? Hatırlamıyorum. Hani sabahları erkenden kalkıp Yani daha çok bir haftadan sonra senin caydığın aklıma gelmiş. yaymadım, sakatlandım. Bana doktor dedi ki koşmayacaksın. Düştüm o gün, yani yayma sayılmaz o. Yani onu ben yalandan yapmadım. Ama neyse, yani demek istediğim şey şu. Evet, kampüs önemli ama ya kampüsü iyi diye, kampüs sadece kampüs olduğu için değil. Beraberine getirdiği avantajlardan ötürü. ODTÜ'de de bu çok sağlam bir şekilde var. Şöyle var. ODTÜ çok büyük. ODTÜ çok büyük olduğu için her türlü insana hitap edecek aktivite var. Ya mesela ben doğa yürüyüşlerini çok seviyorum. Yani trekking yapmayı çok seviyorum ve ODTÜ'nün inanılmaz büyük bir ormanı var. İçinde göl var, şelale var, dere akıyor. Eskiden yaşanılan, istimlak edilmiş bir köy var. Maden ocakları var. Yeterince yürürsen, ki yürüdüm, bütün gün yürüdüm. Eymir'e ulaşabiliyorsun. Arada 7 vadi var. 7 vadi aşarak hala kampüsün içindeyken tamamen doğanın içinde bazı yerlerde iskelet vesaire bulduk, ölmüş hayvanların. Yani doğal bir ortam, gerçek bir ortam. Suni ya da e, bir ortam değil. Nasıl desem? Sınırlı bir alan değil. Gerçekten kocaman bir alanda istediğin her şey, legal olan ya da yapabileceğin, okul kuralları içinde yapabileceğin her şey yapabiliyorsun. Yani Bu bahsettiğin şeyler ateş çok yakmak aslında da sanki küçük önemsiz şeylermiş gibi duruyor, aslında çok çok önemli. Özellikle kesinlikle. bu Karolinska'ya geldikten sonra onu fark ettim. Yabancı arkadaşlarla konuşurken. Ben deyince kampüste işte böyle bir doğal alan var, içinde göl var falan, direkt algılayamıyorlar bu kadar büyük bir kampüsün olabileceğini. Ya bir de mesela bu alanlar birçok şeye de imkan sunuyor. Mesela ne kürek takımı vardı. Bildiğin gölde kürek çekiyorlardı. Ondan sonra kuş gözlem kulübesi vardı. Göl bir göçmen kuş durağı olduğu için mesela orada kuş halkalıyorlardı. Bunlar mesela hepsi katılabileceğin etkinlikler ya da biz toplulukla beraber ODTÜ'nün bitki türlerini tanımak amacıyla yürüyüşler düzenliyorduk. İşte bu şu ağacı, bu şu ağacı, bu şu otu vesaire.
çevreyle ilgili bir duyarlılık yaratma. Hani bu çevrenin bahşedilmiş bir şey değil, korunması gereken bir şey olduğunu anlama vesaire. Bu çok boyutlu bir ortam. Yani çok iyi üniversitenin bir yerde bir tane binada kampüsü vardır mesela. Oraya girip çıkarsın. Aradaki bütün sürecin mesela eve gidip gelmekle geçer. Belki de çok iyi profesörler tarafından eğitim alırsın ama yani ben mesela yürüyüşlerin bir tanesinde çalıların arasından Zeki Hoca çıkmıştı. Siz burada ne yapıyorsunuz diye. O da bitki topluyormuş orada mesela. Hatta hatta çok mutlu olmuştu bizi gördüğü için. Hmm. Bölümümden öğrencilerimi ormanda gezerken, şey yaparken buldum diye fotoğrafımızı çekmiş. Yani bunlar mesela okulla bağ kurmanı çok rahatlatıyor. Yani Bir mesela de şey diyorsun işte akademik bilgi haricinde kampüsten kesinlikle, etkileyeceğimiz sosyal hayat, kesinlikle. arkadaş ilişkileri ve topluluklar aslında senin üniversite eğitimin çok büyük bir önemli kısmını oluşturuyor. Yani belki de hani gerçekten dersler ve hocaların kalitesi dışındaki en önemli şey. Yani iyi bir hoca kadron ve iyi bir ders kataloğun, curriculum'un vardır. Bu tamamdır. Bunun dışındakiler olmadığı zaman yarım kalıyor. Yani bunlar en az onlar kadar önemli. Belki ikinci sırada 49-51 gibi yani çok önemli. Ve en azından bizim okuduğumuz zaman da ikisi de vardı. Yani hala da ben bir şekilde şu an ben başka bir üniversitede doktora yapıyorum. Şu an ODTÜ'de değilim. Görebildiğim kadarıyla bir lisans öğrencisi için aslında hala birçok avantajı elinde barındırıyor ODTÜ. Ve bence buradaki ve belki bunu diyeceğim için bazı insanlar kızacak ama bence burada gelenek devreye giriyor. Bir gelenek içindeyken ben ya çok hissetmiyordum. Bir de mesela biraz gıcık oluyordum. Bu nedir yani ODTÜ'lülük bu şey kavramı var ama düşününce aslında toksik olmayacak bir seviyede. Yani öyle işlere engel olacak böyle çok İngiltere'deki o kalıcılardaki strict bir gelenek yok. Ama dönemler arası bir şey var. İşbirliği var. Yani biz burada birlikte başaralım duygusu biraz daha kuvvetli başka üniversitelere göre ve kolektif hareket etmek birçok zaman avantajlı. Çünkü bir kişinin ilerlemesiyle bir anda 60-20 kişinin ilerlemesi çok farklı. Mesela bizim üst dönemlerimiz bize işte staj nasıl bulunur, seminer düzenlerlerdi. Bizimle cover letter, mail, bütün bu dokümanları paylaşırlardı. Sıra bize gelince biz de aynı şekilde bir sonraki staja gidecek olan sınıfları yapıyorduk ve bu artık gelenekselleşmiş bir şey. Yani üst dönemler alt dönemlere Bizi sadece izleyecek not paylaş. insanlara sen meeting yapacağın tarihi ver. Şu an Şu an bayağı şeyim ama bu tecrübe paylaşma konusu gittikçe şeyi fark ediyorum. Çok önemli. Yani bir şeyi tekrar tekrar etmenin manası yok. Tekrar tekrar aynı hataların insanların aynı hataları yapmasına gerek yok. Bir grup insanın o hataları bir kere yapıp çözüp ve yapılmaması gerekenleri ya da yapılması gerekenleri paylaştıktan sonra senden sonra gelecek olan nesil senden daha büyük ihtimalle biraz daha iyi yapmasını sağlayabilirsin. Çünkü buradaki yani şey diyebilirsin. Ya bana ne ben başarayım yeter. Ama bilim böyle bir şey değil. O zaman makale sonuçlarını paylaşma. Yani kendine tut. Sen o makale niye paylaşıyorsun? Belki biri senin yaptığın araştırmanın üzerinden çok başka bir yerden gelip onun üzerine bir şeyler ekleyerek gidebilecek. Bütün bilimin amacı zaten bu açık olması, erişilebilir olması ve bir şekilde bir ilerleme sağlaması. Bu durumda mesela benim en azından gözlemlediğim bu her üniversitede yok. Dönemler birbirlerinden çok habersiz olabiliyorlar. Çok obskür bir şekilde yani ya biri Erasmus'a herhalde gitmiş ama gitmemiş ama o ders işi nasıl oluyor? Sekreter dışında kimse bilmiyor. Halbuki bu bilgilerin çok açık ortada olması gerekir ve bir Bize fırsat tam varsa tersi. herkes Bize nasıl? yönetimden öğrenemiyorsun bu tarz şeyleri, öğrencilerden öğreniyorsun. Aynen öyle. Bizde de öğrenciler bütün bir önceki dönem gidenlere soruyorsun. Sana zaten ODTÜ'den ötürü çektikleri bütün o sorunları zaten ya bak şuna dikkat et o belgeyi şöyle yapman gerekiyor böyle yapman gerekiyor şeyini yakalayabiliyorsun. Ya şu an nasıl tabii bilmiyorum okuldan 2 senedir uzağım ama ben o ruhun ölmediğine az çok eminim. Çünkü Ben bana hala sana şöyle bir şey söyleyebilirim. Yağmur'la konuşuyordum.
Bizim bu e, 3. sınıfın sonunda yaptığımız stajları anlattığımız bir etkinlik düzenlemiştik ya. Evet, hatırlıyorum. O bizden sonra devam etmiş ve Yağmurlar bunu devam ettirmiş. Hatta onlardan sonrakiler de devam ettirmiş. Ya mesela bu müthiş bir şey. Bence umarım hep böyle devam eder. Çünkü ben hatırlıyorum. Lisedeyken ODTÜ'den biriyle görüşmüştüm. Adı Melike. Sen de tanıyorsun. Dünyanın en harika insanlarından bir tanesi. Bana şey demişti. Ben stajımı Cambridge'de yaptım demişti. Ve ben yani Bursa Erkek Lisesi'nde okuyan 12. sınıf Erdem'im. Yani ben hani Cambridge'in C'si böyle şeye geliyor. Hani ayrı bir dünyaymış gibi. Ve şey düşünmüştüm. Yani nasıl gitmiş olabilir ki Cambridge'e, ne diyerek almış olabilirler ki diye şey yapmıştım ve gözümde çok büyütmüştüm. Çok inanılmaz böyle hayran kalmıştım. Ama ondan sonra şeyi fark ettim. Hani sıra bize staja gitmeye gelince e, deneyim paylaşımı gene kendisi hani mentörlük konusunda hani yardımcı olma konusunda şey yaptı. Ben de Cambridge'e staja gittim. Ve sonra şey fark ettim ya, bu çok gayet hem bir çok mümkün, iki hem de çok da anormal olmayan bir şeymiş. Hala dışarıdaki insanlara bu çok anormal geliyor olabilir ama bizim dönemimiz, tabii bunlar hepsi Covid öncesinden bahsettiklerim. Bizim dönemimizde yurt dışına gitmeyen azınlıktaydı. Sadece biyolojiden biz 4-5 kişi İngiltere'deydik. Oxford'da 2 kişi vardı. Londra'da biri vardı. Cambridge'de 2 kişiydik. Hani çok gayet genetikleri hatta şu an bilmiyorum bile. Hani bu sadece biyolojidekiler. O zaman çok normal ya, yani normal bir şeymiş ve biz bunu aktardık. Buradaki asıl konu özgüven. Yani ya bir dakika, ben bunu yapabilirim. Yapabilirimi bildiğin zaman, ya çünkü sen hiç etrafında bilmiyorsan birinin bu kadar ya bu şekilde staj bulabileceğini, deneyim kazanabileceğini bilmiyorsan senin için bir dağı aşmak kadar zor olabilir. Ama biri zaten bir geçit bulduysa, ya bak burada bir geçit var, 10 günlük yol 2 güne düşüyor dediği zaman senin artık bir dağı aşmana gerek yok. Tünelden geçiyorsun yani. Bu Burada şey de önemli. Bazı insanlar bu başarı hikayelerini duyduktan sonra başarıya ulaşmanın sadece bir tane onların bahsettiği yöntem olduğunu düşünüyorlar. Ve o bazda bir e, yolda gitmediği zaman işler hemen bir depresyona girme bağlam olabiliyor. ya bu arada nasıl desem, akademideki Sıra gelmişken sen şu staj hikayeni anlatsana. Bence insanlar için çok motivasyon ya kaynağı. staj hikayem benim çok iyi bir hikaye değil aslında. Hani İşte bu staj iyi bir hikayem, hikaye olmaması güzel bir şey yani. evet, benim ben Yani diyor sana başvurduğum Cambridge'e gittim, buradan şey gibi diyor. Mardinlerden ha Cambridge'e gitti. O aradaki basamakları görme. Yani o stajı bulma süreci bir külfet yani. Ve kesinlikle, ondan yani bahsedilmesi çok ilginç yani. kesinlikle. Yani şöyle, başvurduğum vakit ortalamam çok yüksek değildi. Yani toparlamaya çalıştığım dönemlerde çok efor sarf ettim. Mezun olana kadar toparladım ama o zamanlar işte 3 civarlarındaydı. Ya 3-3-10 öyle bir şey. Ee, Çok önemli olmadığı söylendi bana. Yani bu ortalama işe ya takma ya. Hani bulursun Genelde bunun gidersin. ortalaması yüksek olanlar söylüyor. Tabii. Mesela Cenk. Yani ortalaması bilmem kaç. Ya takma sen, mektubuna odaklan. Ne yapmak istediğini yaz. Ben halbuki oraya mis gibi yazmışım ne yapmak istediğimi. Hani feedback'i de almışım. Abi bu çok iyi bir başvuru mektubu. Hani güzel güzel yazmışsın. Ee, Benim oradaki belki problemim, standardımı düşürmedim. Yani dedim ki ben gerçekten İngiltere'de yapmak istiyorum. Ya Oxford olsun ya Cambridge olsun dedim ve sadece oralara attım. Bu büyük bir stratejik hata mesela. Bu çok büyük bir stratejik hata. Neden? Çünkü oranın ismini herkes biliyor ve herkes oraya yolluyor ve herkes oraya talep ediyor. Mesela daha az bilinen ve belki daha iyi bile olan işte Karolinska olur, Max Planck'ler olur, EMBL'in çeşitli Barcelona'daki, İtalya'daki, Fransa'daki Institut Pasteur'ler, bütün bunlar inanılmaz bilim yapan inanılmaz yerler. Ama işte ben orada bir stratejik hatada bulundum ve ben başvurularıma rağmen bana hiç kimse pozitif cevap vermedi. Ya ben hesaplamıştım. Cambridge ve Oxford bölgesindeki 70'ten fazla laboratuvara mı ne iletişim kurmuştum. Bunlardan hepsi de cevap vermiyordu. Cevapsızlık da çok kötüydü ve artık bir yerde uyuyamıyordum. Yani çünkü e, bu da çok kötü bir durum. Çevrende arkadaşların oradan kabul alıyor, buradan kabul de alıyor.
Bir yerde hatta şey oluyor ya, ben buraya mı gitsem, şuraya mı gitsem, hangisi daha iyi konuşulurken sen arkada böyle oturuyorsun. Ya ben staja gidebilecek miyim? Ben daha şey bile bulamadım. Beni kabul edecek bir lab bile bulamadım şeyindeyken, bunlar çok stresli dönemler. Benim buradaki birinci tavsiyem, benim öğrendiğim, yani herkesin gittiği yere gitmenize gerek yok. Bilim harika bir şey. Çok spesifik konularda harika şeyleri herkesin olmadığı yer yapan insanlar var. Yani Max Planck'in mesela Jena'da, orada burada küçük Alman şehirlerinde inanılmaz ileri teknoloji kullanan müthiş şeyleri var, birimleri var yani. Ya da EMBL aynı şekilde. Yani çok güzel enstitüleri var. Bunların hepsini değerlendirmek lazım ve bütün bu enstitülerdeki hocalar da öğrenci istiyor zaten. Hani bu bilimdeki şey, hani undergrad, yani lisans öğrencisini alıp yetiştirmek işin raconunda yani. Undergrad gelmek istediği zaman hayır demezsin yani. Alırsın, yetiştirirsin. Çünkü hepimiz bir zaman lisans öğrencisiydik. Eğer bize kapı açılmasaydı biz de yapamayacaktık. Herkesi kapı açma şeyi çoğu labda yaygın olan bir şey. Yani her lab olmasa da çoğu labda kabul edilirsiniz. İstediğiniz şey anormal bir şey değil, gelip staj yapmak yani. Tavsiyem o olur. Diversify. Yani çeşitlendirin. Gideceğiniz, başvuracağınız yerleri. Bir de şey çok önemli. Bu belki şey gelecek ama jenerik mailler attım ben. Yani boşluk doldurmalı, hani şuraya bu yüzden geliyorum. Oraya sitelerinden bir cümle kopyalayıp yapıştırmak. Hani böyle kalite versus miktar şeyine geliyor. Yani evet, çok mail atıyorsun. Geçen Erdinç Kalitesi Hoca bir olabilir, e-mail olabilir. aldı. Nasıl? Geçen Erdinç Hoca bir e-mail aldı. Dear Kariska diye. Kötü. Kötü kötü. Bir de şey de var. Aynı bölümdeki 10 tane hocaya aynı maili atanlar. Hocalar konuşuyor. Yani Hmm. çok iyi bir mail atmışsın, çok iyi bir taslak hazırlamışsın ama onu herkese atıyorsan, evet o Hoca kişi seviniyor. Of, bana geldi falan. Yandaki hoca diyor. Ana aynı maili ben de aldım falan. ondan sonra zaten şef mail, hiçbir şey kalmıyor. Tamam, senin o Kırılıyor. zaman adın Hocalar da- çıkmış demek ki Cambridge, Oxford'da. Nasıl? Senin demek ki Cambridge ve Oxford'da adın çıkmış. Evet, büyük ihtimalle konuşlar. Ya bir tane çocuk yazıp duruyor. Hani Erdem adında duruyor, birimiz hepimize spamlıyor yazmış. sürekli. Aynen öyle. Bazıları çok nazik cevap verdi. Ya ben yeni öğrenci aldım bilmem ne falan diye. Ama benim için şey faktör şu oldu. Hatta sen de oradaydın. Bursa'da Melike gelmişti. Onunla işte tartışıyorduk ya bu staj işleri ne olacak vesaire diye. Senin karar vermen gerekiyordu. Ben orada daha stajsız bir şekilde oturuyordum. Melike bana sordu işte böyle böyle. Hani ya bak burada filan hocalar yeni geldiler. Kesin hani lablarını kuruyorlar. Yani belki internetten gelmemişsindir. Sen bir yaz bir bak, hani belki ihtiyacı vardır. Ee, Tam da o zamana ben nasıl desem mail attım. Bu sefer dönüş aldım. Ama transkriptim istendi. Yani sen bana bir transkriptini yolla. Güzel, hoş. Bir bakalım. Transkriptimi yolladıktan sonra cevap gelmeye de bıraktı. Yani cevaplar da durdu. Mailleşmeler de bir yavaşladı. Sonra şey geldi aklıma. Ben İngiltere'ye bir önceki yaz Ocak için bilet almıştım. Gezmeye gidecektim. Çok ucuza bilet bulmuştum. Ben de gidecektim. Sonra ben bunu söyleyince ya işte gitsene, Londra'ya gidiyorsun madem, Cambridge hemen bir saat, 1,5 saat yol. Gidip yüz yüze görüşsene diye bir feedback aldım. Ben de çok mantıklı geldi. Bu mantıklı geldi. Bunu söyleyince birden cevap sayısı inanılmaz artmaya başladı. Ben Londra'ya geliyorum. Yüz yüze görüşebilir miyiz? Bir e, gelip görüşebilen, ya tabii bu şu an İngiltere, Türkiye'den giden biri için bu vize rezaletleri vesaire, hiç bu bir şey olmuş olabilir. Bu benim için bir ayrıcalık olmuş olabilir ama böyle bir şansınız varsa, Türkiye'ye gelen hocalar, özellikle Türkiye'ye gelen hoca varsa kongrede orada burada konuşurken ilginizi vesaire gösterebilirsiniz. Bu birebir şey olabilir. Çünkü birebir iletişim mail üzerinden gelen bir şeyden çok daha kuvvetli. Bu kesin. Ben de mailleri şu şekilde attım. Haberiniz olsun. Şu tarihler arasında Londra ve Cambridge'de bulunacağım. Yüz yüze görüşebilirsek çok güzel olur. Çok sevinirim. Bu çok daha direkt bir iletişim yöntemi olduğu için, ya sana bir randevu ayarlayalım, görüşelim vesaire derken böyle bir iki tane mülakata girdim. Bir tanesi
Sanger Institute'daydı. Diğeri de University College of London'da. Biri developmental, işte Roberto Mayor'la görüşmüştüm orada. Diğerinde de Ömer Ali Bayraktar'ın labı vardı Sanger'da. Onunla görüştüm. İki görüşme de çok iyi geçti. Yani şöyle, bu aslında şunu bu yüzden söylüyorum. Görüşme çok iyi geçti dememin amacı şu. Ortalamanız düşük olabilir. Üniversite hayatında birçok iniş çıkışlar da olabilir. O bir sayı. Yani 3, 4 üzerinden 3 ya da 2,5 ya da 4 bir sayı ve kişiliğinizi, ne olduğunuzu, bilimsel kapasitenizi belirlemiyor. O sizin ne kadar iyi ders çalışıp öğrenme şeyinizi ölçmenin bir metriği. Çok iyi bir metrik bile değil. Biraz şey gibi geliyor ama. Şimdi senin ortalaman düşükse bu tarz staj gibi unsurlarda ekstra bir efor sarf etmen gerekiyor gibi. Evet, Aslında belki o derslerde sarf ettiğin eforu tam tersi bu tarz sosyal ilişkilerde kullanman lazım ki o insanlara ulaşabilmek için. doğru. Ya ben Ya bu çünkü düşün, arada sen hoca olarak kendini koy perspektife. Sana 2 tane öğrenci başvuruyor. Aşağı yukarı her şey aynı. Birinin transkribi 3.70, birininki 3.20. Sen hangisini tercih edersin? görüşmeye göre yani gidip orada benim için artık 3,20 ya da 3,70 artık, yani birebir görüşebiliyorsam bilimsel soruma cevap verebilenle çalışırım. Gidip 3,70 eğer bana e, her şey eşit. Her şey eşit. E, ortalaması belki iyi olana yönelik bir şeyim olabilir ama ayırt etmeye çalışırım. Hmm. Yani ya da Bende de sen aynı kafa var benim de. Ben de her türlü önce konuşurum. Çünkü hani bizim bölümümüzden hatırlıyorum. Ne ortalaması yüksek olanlar ama e, belki ortalaması düşük olan bir insana göre aynı performansı bilimsel düşünce olarak gösteremeyen. kesinlikle. E, Bu ayrı bir tartışma konusu. Çok zıplayarak gidiyoruz. Ya bu arada şunu Buna da ekleyeceğin son bir şey var mı? şu mülakatlarla ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Özellikle UCL'de yaptığım mülakat. Bunlar hepsi bu arada informal, yani resmi bir şey oldu değil. Hocayla oturup konuşuyorum. Oradaki geçirdiğim mülakatta bana şu protein adı ne? Bunun domaininin bilmem ne şeyi ne? Bunun kofaktörü ne gibi ezber bilgiler üzerinden gitmedi. Bir, hani iki mülakatı sentezleyerek söyleyeceğim şeyler şunlar. Bir, ben laboratuvarda o zaman lisans olarak çalışıyordum. Bir projem soruldu. Eğer bir iş yapıyorsanız ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Ben orada yaptığım şeye hakimdim. Sen o zaman Şirperna'da mı çalışıyordun? Süper Hoca'nın labındaydım. O zaman Burak'la çalışıyordum. Ee, bir, sorumuz ne? İki, hedefimiz ne? Üç, problematik ne? Bu üç şeye az çok, yani dilimin döndüğü kadar hakimdim. Ben bunu niye yapıyorum? Ben bunu nasıl yapıyorum? Bunu yaptığımda ne olacak? Bunlara hakim olmak önemli. Dünyanın en iyi projesi vesaire değildi. Bu bir araştırma projesiydi. Normal bir yüksek lisans projesiydi. Bunu anlattığımda buradaki amaç şuydu: bu karşımdaki kişi ne yaptığını anlıyor mu? Kognitif olarak neden sonuç ilişkisi kurup bir şeyi neden yaptığını ve nasıl yaptığını biliyor mu? Bu bir. İki, bu bence hatta girdiğim mülakatların arasında en ilginciydi. Bana bilmediğim bir konu hakkında şu fenotipi gördün. Bunu kontrol etmek için nasıl bir deney kurardın? Ben de diyorum ki yani benim bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Hiçbir makale okumadım. Yöntemler hakkında da bir şeyim yok. Şu an söylersem sallayacağım dedim karşımdaki kişi. Bana dedi ki önemli değil. Sadece nasıl düşündüğünü görmek istiyorum. Ben dedim ki bunu gördüysem bunu denemek için şöyle bir deney yapabilirim. Ona göre belki böyle bir deney yaparım. O sonuç böyle çıkarsa şuna bakarım. Farazi ama hiçbir bilgim yok. Belki söylediğim şeyler çoktan kanıtlandı ya da çoktan terslendi ya da hiçbir önemi yok. Orada sadece ezber bilgi değil, gene bilimsel düşünceye yatkınlık, yani nasıl çözebilirsin? Problem çözme. Yani sen bu problemi nasıl çözebilirsine gelmişti. İki mülakatım da çok iyi geçmişti. Zaten birinden kabul aldım. İkincisi de şey dedi. Ya 3 ay çok kısa. Geleceksen 6 ay falan, bir yıl gel. Hani öyle yapalım. Ben istemedim. Hani 3 ay hani mezuniyetimi ertelemeyeyim diye. Hani bu da tartışılır bir şey. Belki bir yıl İngiltere'de çok güzel çalışabilirdim. Bu da çok güzel bir imkan bu arada. Eğer sizi bir araştırmacı bir yıl boyunca yanında çalışmaya davet ediyorsa kabul etmeyi düşünebilirsiniz. Ki Ben yapan arkadaşlarımız var. yapan arkadaşlarımız var ve çok yararlı. Yani oradaki bir yıl araştırma yaparak geçireceğiniz gelişimle
4 sene biyoloji okuyarak yapacağınız gelişim arasında dağlar kadar fark var. Çünkü mutfaktasın. Yani kitapta okuyarak böyle hani, şu malzemeyi şöyle kesip koyacakmışım değil. Mutfakta yemek yaparken artık çalışıp çalışmadığını, yaptığın şeyin iyi olup olmadığını hemen anlayabiliyorsun. Yani o çok farklı. Tecrübe. Özellikle çok güzel bir labda veya güzel bir enstitüdeyse ekstra Kesinlikle. seni ileride de avantajı sağlayan bir şey. İşte Kesinlikle. bahsettiğimiz arkadaş bir sene Harvard'da sanırsam araştırma yapmıştı. Bölümü uzatarak. Çok Muhtemelen birçok mantıklı bir hareket bağlamda oldu. ona avantaj sağlamıştır. Yani staj konusu ben böyle şey yapabilirim. Stajımda da ne yaptım? Evet, staj konusuna çok hızlı geldik. Ee, Evet, staj konusunda çok hızlı geldi. İstersen Ondan önce şeyi sormak istiyorum. Bu staj genelde çoğu bölümde zorunlu olan bir şey. İşte biz de 3. yazın sonunda yapıyoruz. Ama ondan önce sen mesela e, stajdaki mülakat yaptığın hocaya e, halihazırda yaptığın araştırmadan bahsetmişsin. Bu da demek ki sen lisans öğrenciyken lablarda bir deneyimin olmuş. evet, Onu çok yani kısaca bahsedebilir misin? tabii ki. Yani şöyle ODTÜ'de biyolojik bilimlerde bayağı bir laboratuvar var. Çalışan lab sayısı biraz daha az. Hani total laboratuvar. Hani çalışan aktif deney yapan. Ve birçok labda birçok lisans öğrencisi var. Hatta bazı lablarda araştırmanın büyük bir kısmı lisans öğrencileri tarafından yapılıyor. Ki bence bu çok önemli. Araştırmanın bir şeyi yok. Bir rütbesi yok. Yani araştırmayı doktoralar yapar ya da yüksek lisanslar yapar gibi bir şey yok. Araştırmayı araştırmacı yapar. Araştırmacı lisans sahibi olabilir ya da lisans sahibi olmayabilir. O konu hakkında eğer problemi çözme konusunda tecrübesi veya bilgisi varsa herkes yapabilir. Lise öğrencisi bile yapabilir. Hani şeye geçtim. Yeter ki konu hakkında bir anlayış olsun. Bu anlayış ODTÜ'de hakim. Yani ben lisansken ben bir yüksek lisans öğrencisiyle birlikte kendisinin çalıştığı projede ona tırnak içinde gölge olarak onun çalıştığı ve benim dersim olmadığı vakitlerin hepsini ben laboratuvarda geçirmeye çalışıyordum. Hani takip etmeye, öğrenmeye vesaire. En iyi lisans öğrencisi olmayabilirdim. Hani benden daha iyi lisanstaki araştırmasını değerlendirmiş insanlar muhakkak vardır ama e, kendimi ortalama bir öğrenci olarak alıyorum. Ortalama bir öğrenci olarak ODTÜ'de araştırma yapmak lisans olarak mümkündü. Sadece mümkün değil. Proje yazıp ODTÜ'den bütçe bile alarak araştırmamı fonlamıştım. Ki bence bu çok değerli bir şey. Yani lisanstayken bir bütçe oluşturma, o bütçe alabilmek için bir jürinin önüne geçip araştırma konunu anlatma ve bunun niye önemli olduğunu, niye fonlanması gerektiğini anlatma önemli bir şey. Bir yetenek ve kazanılması gereken bir yetenek. Çünkü bilim insanı olmanın bir kısmı insanları yaptığı şeye önemli olduğunu ikna etmek. Tabii ki de bunu ODTÜ'de bir lisans projesi jürisi önünde öğrenmek mümkün değil ama bunlar küçük adımlar. Yani bu bir kere bile yapmış olmak hiç yapmamış olmaktan çok daha iyi. Yani tabii ki de büyük bir Avrupa Birliği fonu yazarken, bir Marie Curie yazarken, EMBO yazarken, ERC yazarken bunların bir etkisi olmayacak ama hiç yapmamış olsaydın çok daha farklı bir konu olacaktı. En azından bir özgüven konusu var. Ya bunun bir çeşidini daha önce yaptım. Onun üst modelini yapmam gerekiyor. Yani bir arabayı iyileştirmek var, bir de baştan bir araba yapmak var. Hani o açıdan bu çok önemli bir yetenek ve buradan gene şeye geliyor. ODTÜ'de okuduğum bilimin birçok yönünü keşfetme şeyim oldu. Hem zorlukları hem heyecanları. Araştırma yapmak da bunlardan bir tanesi. Araştırmaya fon bulmak ve insanları buna ikna etmek de bir tanesi. Araştırmayı tamamlamanın da stresi bir tanesi. Posteri sunmak vesaire. Bunların hepsi dahil. Çok küçük işler olabilir bunlar. Tabii bir western'dir, şeydir ama lisansken gerçekten önemli değil. Bir soru sorup o soruya cevap bulmak çok tatmin edici ve soruya cevap negatif de olsa cevap bile bulabilmek bilimsel bir araştırmadır. Küçüklüğü, büyüklüğü tartışılır. Sonuç olarak bilim yapmış oluyorsun. Yani bir soruya sistematik bir şekilde veri toplayarak ve tekrarlanabilir bir şekilde cevap verdiğin zaman sen ona bilimsel bir açıklama getirmiş oluyorsun.
bunun değeri ölçülebilir bir şey değil. Yani bu 5 birimlik bir bilim ve bu 10 birimlik bir bilim gibi bir şey koyamıyorsun. Bunlar hepsi bilim. Ve o yüzden Büyük küçük bu her türlü katkıya ihtiyacımız var. kesinlikle ve o yüzden tırnak içinde küçük bilimsel yaşta, hani bilimsel yaş diyeceğim, küçük bilimsel yaşta bile bu şekilde bir katkıda bulunabileceğini hissetmek, bilmek e, seni tabii ayrı bir şeyde, yani maça 3-0 önce başlıyorsun gibi bir şey. Yani çünkü bazı şeylerin tadını almış oluyorsun. Tabii seni entelektüel olarak bir kez uyarıyor, artı bir tatminlik duygusu sağlıyor. Senin bu alana bir katkı sunduğunu düşünme e, ihtimalini göz önünde bulunmak inanılmaz derecede hoşnut verici bir unsur. Kesinlikle. Çok karışık gidiyoruz. Böyle aralara falan dalıyoruz ama buna devam etmek istiyorum. Güzel oldu böyle format. E, Sen hazırlığı geçerek bölüme başladın. Bu da demek oluyor ki belli bir İngilizce seviyesine sahiptin. Peki cidden öyle miydi? Yani zorlandın mı? Yoksa sence İngilizce hazırda iyi olan bir insan bölüme direkt başlarsa bir sıkıntı çekmez mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu sorunun cevabı zor. Şu açıdan zor. Yani bu hep her yerde söylenen cümleyi söylemek istiyorum. ODTÜ'de hazırlık okuyan 1 yıl kaybeder, okumayan 5 yıl kaybeder diyorlar. Kesinlikle 4 yıl kaybeder diyorlar derler. Kesinlikle katılıyorum. E, Keşke hazırlık okusaydım diyorum. İngilizce biliyordum. Ama hazırlık E, okusaydın ben aynı sınıfta olamayacaktım. evet, onu da düşünüyorum. Çünkü kendi dönemimde olmanın bana öyle bir de yani rastlantı ya da şey olarak avantajları tabii de oldu ama e, hazırlık okuyan arkadaşlarım oldu. Ben alt dönemdeki arkadaşlarımla da alt dönemdeki insanlarla da arkadaşlık kurdum. Tamamen şey, yani hazırlık okusaydım ne olurdu? Paralel evrenini aynı anda yaşamak için. Onların hazırlık sürecini gördüğüm için ben hep imrendim. Yani ben finallere, derslere çalışırken onlar yani yalıncakta geziyorlardı, tozuyorlardı. Çok daha bana eğlenceli geliyordu. Fakat şöyle bir şey var. Hazırlık, üniversite 101 gibi düşünebilir. Hazırlık sürecinde belli bir miktarda e, hani üniversitenin getirdiği olgunluk ve hani şey olabilir. Hani o geçiş dönemini herkesin gözünü kapadığı, kimsenin ayıplamadığı bir dönem olarak görebilirsin. Yani nasıl desem, o süreç boyunca senin liseli olmadan üniversiteli olmaya geçişini kimsenin dediğim gibi ayıplamadığı, her şey herkesin hoş gördüğü bir süreç olarak görebilirsin. Yani 1. sınıfa geldiğinde artık az çok nerede neyi yapabileceğini, okulda işlerin nasıl döndüğünü vesaire öğrendiğin bir vakit oluyor diyelim. Ben hazırlık okumadığım için ilk ders kayıtlarımı mesela yapamadım. Bilmiyordum. Ders kaydı diye bir şey olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Bana sordular, kaydı oldun mu? Evet, okula kayıtlıyım dedim. Sonra bana dediler ki hayır, ders kaydını yaptım. Ben dedim ki o ne? O zaman da Ufuk Hoca benim danışmanımdı. Emekli olduğu dönemde. Bana hiçbir mail, hiçbir şey atmamış. Hiçbir şeyde uyarmamış. Yeni öğrenci olduğumu da aradan kaynamış. Ben gidip dilekçeyle bütün derslerimi zar zor hocalardan imza toplayarak dönem sonrasında dekanlığa vererek alabildim. Az kalsa matematiği bile alamıyordum. Yani Cem Tezer'den çok zor bir şekilde imza aldım ve çok utandım. Yani bir yerde adama kızdım yani. Bana dedi ki ben ilgilenmiyorum. Benim umurumda değil Ama senin bu bayrağını dersin. sen aldın. Artık Nasıl? affetmişsindir. Bayrağını sen aldın, artık Ya affetmişsin. evet, artık şey kalmamıştır ama ben mesela bilerek gitseydim Cem Tezer'le asla öyle bir muhabbete kalmazdım. Derdim ki nasip değilmiş, seneye matematik alacağım diye hiç şey yapardım. Nasıl aldım bilmiyorum. Gerçekten bana bir yerden sonra böyle baktı, güldü, dedi ki nereye imza istiyorsun? Dedim ki buraya. Attı. Okey mi? Beni bırakacak mısın geldi. Evet dedim. O da tamam dedi. Gitti yani. Böyle oldu. Hani Kalem yalamasına devam etti. aynen öyle. Yani hazırlık okumanın ODTÜ'ye bir hazırlık olarak, sadece İngilizce değil olarak düşünülebilir. İyi olabilir. İngilizcenizi ise zaten çok az ders alıyorsunuz. Günde 3 saat mi? Yani günde 3 saat bir yerde bulunman gerekiyor. Devamsızlık önemli. Devamsızlığa dikkat etmek gerekiyor. Ve 3 saatin dışındaki her şeyde özgürsün. Kimse senden hiçbir şey beklemiyor. Yani İngilizcen iyiyse. Değilse biraz daha fazla tabii. Bütün gün galiba. Ama belli bir şeyden, saatten sonra
her şey yapabilirsin. Topluluklara katılabilirsin, spor yapabilirsin. Ve hani ODTÜ'de zaten hani o topluluk şeyi apayrı bir boyutta. Dağcılık, motorlu sporlar, yamaç paraşütü, FRP, fantazi topluluğu, biyogen vardı işte bizim daha bilimsel bir şey istiyorsan. Hani her şeye yönelik münazara hani aklına gelebilecek her türlü topluluk vardı. Sanatsal olsun, bilimsel olsun, sportif olsun, hatta siyasi topluluklardan ne yaptıklarının hepsinden çok emin değilim. Aktifler mi bilmiyorum ama her türlü toplulukla ilgili hani şey var. Ne arıyoruz? Ha yoksa da topluluğunu kendin kurabilirsin. Hani Evet. o da highly encouraged. Yani sen şeyle şikayet edemezsin. Ya ben bunu yapmak istiyorum da yok. Yapamıyorum yok. Yap o zaman senle beraber insanlar yapsınlar. Aynen. Basit O zaman bu yani. kısmı özetleyecek olsak kısaca şunu demek istiyoruz. Hazırlık dediğimiz o kadar da boş bir şey değil aslında. Değil, hayır. Bahsettiğim gibi birçok topluluktan kendini geliştirebiliyorsun. Bunda paralel olarak da kafa dinlemek için o sınav sisteminden yeni çıkmışsın. Artık Kesin, daha hayatta kendini idame ettirecek bir meslek grubuna atılmadan önce kafanı dinlenme açısından sana bir fırsat da veriyor. kesinlikle katılıyorum. Ve şöyle de bir kendimden şöyle örnek verebilirim. Sınavdan çıktım. Zaten çalışmışım vesaire. Aynı tempoda üniversiteye başladım. Biyoloji 101, kalkülüs, kimya hepsini aynı anda alıyorum. Onlara da hani hem dersler İngilizce tamam İngilizcem iyi ama bilimsel İngilizce biraz farklı. Mesela hani bazı terimleri zaten anlayamıyorum vesaire. Onlara ayrı bir çalışma vesaire ortalama kasmaya çalışıyorum. Herkes bana diyor ki nasıl başlarsan öyle devam eder vesaire. İlk dönem çok yüksek bir ortalama yani çok yüksek de değil, iyi bir ortalama yapıyorum. Ama ondan sonra burnout oldum. Yani ikinci döneme gelince özellikle de bahar geldi. Artık Ankara'nın soğuğundan da kurtulduk. Kampüs cıvıl cıvıl, her yer Şenlikler falan. ağaç, her Evet. yer çiçek. Ben de Şenlikler. şenlik var. Kız arkadaşımla oraya gezeceğim, buraya gideceğim. Arkadaşlarımla Yalıncak'a gideceğim geceleri. Gezeceğim. Hani dedim ki bir dakika ya ben ne zaman yaşayacağım bunları O zaman diyeceğim. iki şöyle var. Yani sence hazırlık okumamak ve liseden direkt çıktığın için konulara hakim olmak mı da avantajlı? Yoksa hazırlık okuyup kafa dağıtmak ve bunu da sormak nedeni senin belki başlarda ortalaman düşük olması aslında hazırlık okumadan kaynaklı olabilir mi? Hazırlık okusaydın belki daha yüksek bir ortalayla başlayabilir miydin? Olabilir. Şöyle bir şey var. Kimyada, matematikte vesaire ya çünkü hepsi zaten aslında lisedeki şeyin hem tekrar anlatıyor hem biraz ilerisine geçiliyor. Ya kalkülüste yalan yok. Rahattım. Çünkü liseden zaten daha bir iki ay öncesine kadar çözüyordum soruları. Farklı formattaydı. Ona alışmak biraz zordu. Okey. Ama onun avantajı vardı. Ama şöyle bir şey var. Her şeyi zaten sana tekrar öğretiyorlar. Bir de şöyle bir şey var bu arada. Biz öğrenerek geldik ama Cenk galiba artık öğretmiyorlar. Hmm. Türevler, integraller galiba artık öğretilmiyor. Lise Dolayısıyla seviyesinden bahsediyorsun şu an. evet lise seviyesinde. Dolayısıyla e, bizimkinden farklı bir deneyim olabilir bu konuda. Ama hazırlık okusaydım bir deşarj olup e, bu şeye girebilseydim. Yani aslında ben babamı dinlemediğim için oldu. Babam bana dedi hazırlık İngilizce ile alakalı değil. Senin üniversite hayatına adapte olma sürecin. Ben nedense acelem varmış herhalde bilmiyorum. Ya 4 senede bitireyim bilmem ne şeyde. Hazırlık sınavında da geçtim. Bir de İngilizce dersinden de muaf oldum. Bir hani hep böyle geçmiş bulundum. Bu sefer bilmiyorum. İngilizce dersinden de muaf geçtiğim için belli bir kısmını essay writing falan da öğrenmedim. 102 aldım direkt. O da ayrı bir sorun oldu sonra. Yani Hı hı. keşke okusaydım diyeceğim ama bilmiyorum. Bu konuda başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ya hazırlık okusunlar ya. Ya hazırlık okusunlar yani okuyun. Keyfinize bakın. Zaten çalışmak için çok fazla vaktiniz olacak yani. Başka bir şey yapmayacaksınız zaten. Süper. O zaman bu kısmı kapatalım. İkinci kısma geçelim. İkinci kısma geçelim.